Genel olarak muhalif güçlerin Esad rejimine karşı başlattığı operasyon hakkında yorumlarınız neler? Öncelikle Esad rejimi, Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararını kabul etmeyi reddetti. Şimdi neredeyse 10 yıldır da uzlaşmayı reddediyor. Birleşmiş Milletler sürecini takip etmeyi reddetti. İran'ın bölgedeki İsrail, Ürdün ve diğer ülkeleri istikrarsızlaştırma çabalarını desteklemeye devam etti ve komşularının çoğuyla veya kendi halkıyla barış yapmaya çalışmadı. Bu yüzden şimdi çok güçlü bir ayaklanmayla karşı karşıya. Suriye'deki son gelişmelerde Rusya'nın pozisyonunu nasıl görüyorsunuz? Ukrayna'daki durumun Rusya'nın Suriye'deki aksiyonlarını kısıtladığını düşünüyor musunuz? Askeri yetenekleri ve stratejik bant genişliği dediğimiz şeyi sınırlandırıyor. Yani büyük konu hakkında bir şey yaparken bir diğeriyle ilgili karar almak zor. Ve Suriye, Rusya için büyük ve önemli bir konu. Rusya bu rejimin düşmesine izin vermeyecektir. Rusya'nın Şam'da dost bir hükümete ihtiyacı var ve Suriye'deki limanını ve hava üssünü elinde tutması gerekiyor. Yani Rusya hafta sonundan bu yana yaptığı gibi muhalif güçlere yönelik saldırılarını sürdürecek. Ancak Rusya'nın kara kuvvetleri yok ve bu savaş tamamen piyadeyle ilgili. Suriye piyadesi muhalif piyadeyle gerçekten savaşamaz. Ama Hayat Tahrir Şam ve Suriye Milli Ordusu güçleri savaşabilir. Suriye'deki son gelişmeler ışığında Amerika'nın pozisyonu İsrail'i korumak üzerine mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu başta NATO müttefiki Türkiye olmak üzere bölgedeki tüm dostlarını ve ortaklarını korumaktır. Suriye'de Türkiye'ye tehdit oluşturan hareket ve devletleri saymaya bir elimdeki parmaklar yetmez. Siz benden daha iyi biliyorsunuz ama biz öncelikle Lübnan'a izinsiz silah akışının yasaklanması konusunda 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararının uygulanmasını istiyoruz. Hizbullah'ın silahlandırılması da bu şekilde oldu ve Suriye'nin yapması gereken de bu. Bu yüzden Suriye ile ilgili ilk önceliğimiz muhtemelen bu. Şu anki noktadan başka ateşkes görmek isteriz elbette ve Cenevre'deki müzakere masasına geri dönüşü. Ve Amerika'nın terör örgütü YPG'ye desteği. Bu Türkiye ile ilişkilerde sorunlara neden oluyor. Washington bu desteği vermeye devam ettiği sürece ilişkilerdeki sorunun devam edeceğinin farkında mı? 2015 yılından beri bu desteğe başladık çünkü biliyorsunuz o dönemde Türkiye'nin YPG, PYD ve bizim desteğimiz konusunda farklı bir tutumu vardı. Ama kesinlikle 2015'ten beri Türk yetkililerle muhtemelen 200 görüşme yaptım. Washington'ın bunun gayet farkında olduğunu her seferinde dile getiriyorlar. Türkiye bizim pozisyonumuzun gayet farkında. Birincisi, DAEŞ'la etkili bir şekilde mücadele etmek için Washington'ın Kuzeydoğu Suriye'de önemli bir varlığa sahip olması gerekiyor. Suriye Demokratik Güçleri veya YPG ile çalışırken Kuzeydoğu Suriye'de olmak karmaşıktır. Çünkü PKK ile bağlantılıdırlar. Ayrıca o bölgeyi güvence altına alıyorlar. Bir boşluk oluşmasını engelliyorlar. Bölgeyi İran'a, DAEŞ'a, Esad güçlerine, Rusya'ya vermiyorlar. Ve tabii ki Ekim 2019'dan beri Türkiye ile o bölgede temelde ateşkes diyebileceğiniz bir şeyi sürdüren bir anlaşmamız var ve bu ilişkiyi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Yeniden başkan seçilen Donald Trump göreve geldiğinde nasıl bir Suriye politikası göreceğiz? Bu çok iyi bir soru. Keşke cevaplayabilseydim. Çünkü kendi deneyimimden, son Trump yönetimindeki kendi deneyimimden yararlanacağım. İki şekilde oluyor.
Bir yandan Trump yönetimi özellikle Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanlığı bölgede İran'a karşı fiilen Türkiye ile, İsrail'le, Arap ülkeleriyle ve muhalefetle işbirliği ve koordinasyon içinde mücadele etti. O çatışmayı dondurmaya yardımcı olduk. Sanırım Suriye'de daha önceki yıllara kıyasla çok fazla çatışma görmedik. O çatışmayı dondurduk. Ayrıca Yemen ve Irak'ta İran etkisine karşı geri adım attırdık. Bu yüzden Trump'ın buna devam edeceğini düşünüyorum. Sorun şu ki güçlerimizi Kuzeydoğu Suriye'den çekmek isteyecek. Şimdi bu İran'a karşı yapmaya çalıştığımız şeyi baltalayacak. Çünkü kendinize şu soruyu sorun. İran güçlerimizin Kuzeydoğu Suriye'de olmasını mı istiyor, yoksa gitmelerini mi istiyor? Cevap, onların gitmesini istiyor. Yani sorun şu anda bu. Türkiye daha karmaşık. YPG ile ilişkimizi bitirmemizi isteyebilirsiniz. Ancak Kuzeydoğu Suriye'den ayrılırsak Kuzeydoğu Suriye'ye ne olur? Thank you, Mr. Jeffrey, for your comments and for this interview. Okay, thank you very much.